Yıl 1930. Yer Hindistan. Bir tarafta dünyanın en büyük ordusuna, en gelişmiş silahlarına ve tükenmez bir paraya sahip olan İngiliz İmparatorluğu var. Yani kuvvet onların elinde. Diğer tarafta ise elinde silahı olmayan, üzerinde sadece beyaz bir bez bulunan 45 kilo ağırlığında cılız bir adam. Yani Mahatma Gandhi. Mantıken bu dev imparatorluğun bu cılız adamı bir sinek gibi ezmesi gerekirdi. Ama tam tersi oldu. Gandhi tek bir kurşun bile atmadan, sadece niyetiyle, duruşuyla ve içsel gücüyle koskoca bir imparatorluğu dize getirdi. Şimdi sana çok basit ve sarsıcı bir soru soracağım sevgili dost. Sence Gandhi İngilizleri mi yendi yoksa önce kendi içindeki korkuyu mu? İşte bugün tam olarak bunu konuşacağız. Görünmeyenin görünene, ruhun maddeye, gücün kuvvete nasıl galip geldiğini anlatan benim de başucu kitaplarımdan biri olan Güce Karşı Kuvvet kitabını. Bu öyle bir kitap ki dünyadaki yerini değiştirmez belki ama dünyayı algılayış biçimini kökten değiştirir. Yani sevgili dost, bugün kitap özetleri köşemizin konuğu Doktor Hawkins ve efsanevi eseri Güce Karşı Kuvvet. Geçen haftalarda zihni ve odaklanmayı konuştuk. Bugün ise işin röntgenini çekeceğiz. Bu videoda şunları netleştireceğiz. Neden bazı insanlar odaya girince enerjin düşerken bazıları girince yükselir? Vücudun asla yalan söylemediğini kanıtlayan bilimsel bir deney kinesiyoloji testi. Duyguların frekans haritası. Sen şu an hangi kattasın? Ve hayatını iterek yani kuvvetle yaşamaktan çekerek yani güçle yaşamaya nasıl geçersin? Eğer sen de hayatı sürekli yokuş yukarı taş taşıyormuş gibi hissediyorsan bu video o taşı bırakıp kanatlanman için tasarlandı. Her zaman olduğu gibi çayın kahven hazırsa hadi gel başlayalım. Yani frekansımızı yükseltelim. Bölüm 1: Bilincin ölçülebilir olduğu fikri ve kas testi. Önce bu çılgın iddiaların sahibini bir tanıyalım. Doktor David Hawkins sıradan bir kişisel gelişim gürusu değil. O, hayatını insan bilincini haritalandırmaya adamış ödüllü bir psikiyatrist ve bilim insanı. Onun iddiası şu: evrendeki her şeyin bir titreşimi, bir frekansı vardır. Bir elmanın, bir düşüncenin, bir yalanın ve bir gerçeğin. Ve en ilginci ne biliyor musun? Vücudun bu titreşimi anında algılar. Önce şunu netleştirelim. Duyguların, düşüncelerin ve niyetlerin bir enerji alanı olduğu fikri Hawkins'le başlamadı. Nikola Tesla yıllar önce evreni anlamak istiyorsan enerji, frekans ve titreşim olarak düşün demişti. William Reich bastırılmış duyguların bedeni hasta ettiğini savundu. Heart-Mit Enstitüsü kalbin elektromanyetik alanını ölçtü. Ama bunların hiçbiri şunu yapmadı: İnsan bilincini katman katman bir haritaya dökmedi. Hawkins'in iddiası tam olarak bu. O şunu söylüyor: evrendeki her şeyin olduğu gibi insan bilincinin de ölçülebilir bir titreşimi var ki artık bu bir iddia değil, bilimsel bir gerçek. Bir elma, düşünce, yalan, gerçek, herhangi bir olay. Ve kitapta bunu kinesiyoloji testiyle yani kas testiyle de bir bakıma kanıtlıyor. Deney de çok basit. Bir kişi kolunu yere paralel uzatıyor. Benim adım Ahmet gibi doğru bir şey söyletiyorsun ona. Yani adı gerçekten Ahmetse işte o zaman kolu çok güçlü duruyor. Ama aynı kişiye kolu yine yere paralel bir şekilde uzanmışken benim adım Mehmet gibi bir şey, yani yalan ya da o kişinin inanmadığı bir şeyi söyletirsen ve koluna bastırırsan işte o zaman kolu asla o kadar güçlü durmuyor. Bunu biz bilinçaltı için farklı şekillerde de uyguluyoruz. Yani kişinin inancını bulmak için. İşte parayla ilgili inancı, kendiyle ilgili inancı, hayatla ilgili, kilolarıyla ilgili, başarıya, mutluluğa bakışıyla ilgili bu kas testlerini belki duymuşsundur. İşte bunlar hep Doktor Hawkins'le başladı. Sadece doğru ya da yalan değil. Eline organik bir elma aldığında kasların güçleniyor. Yapay bir tatlandırıcı aldığında kasların zayıflıyor. Vücut, zihin daha anlamadan gerçeği adeta biliyor. Çünkü gerçek güçlüdür. Yalan ise kuvvet uygular ama sözü zayıftır. Burada senden hemen illa inanmanı istemiyorum. Hawkins de istemiyor. Ama diyor ki bir kere bir dene. Bölüm 2:
bilinç haritası. Hawkins bu kas testini milyonlarca kez uygulayarak insan duygularının bir haritasını çıkardı. Bence bu kitap sırf bu tablo için bile okunur. Burada harita derken birden bine kadar bir ölçek düşün. Yani birden bine kadar enerji seviyelerini, frekans seviyelerini ölçen bir ölçek. Şimdi senden basit bir şey isteyeceğim. Son bir haftanı düşün mesela. En çok hangi duyguda kaldın? İşte Hawkins tam olarak bunun haritasını çıkardı. En altta insanı içten içe kemiren duygular var. Mesela utançla başlıyor. Bunun frekans değeri 20. Ben değersizim gibi bir duygu. Böyle düşün. Mesela bir sonraki suçluluk. Ben kötüyüm demek ve değeri 30. Çok düşük yani. Sonra ne var? Örneğin korku. 100. Ne demek bu? Dünya tehlikeli. Sonra ne geliyor? Öfke. Değeri kaç? 150. Yani haksızlığa uğradım cümlesinin karşılığı bir bakıma. Bu seviyelerdeyken hayat çok zor akar. Sen de bilirsin. Çünkü burada yaşam kuvvetle sürdürülür. Bu arada öfke ya da korku tabii ki insani duygular. Lakin burada bahsetmeye çalıştığım şey sürekli bu frekanslarda kalıyorsan tehlikeli. Sürekli bu frekanslarda kalıyorsan yani bu seninle özdeşleşmişse işte orada bir sorun var anlamında. Ve sonra kritik bir eşik geliyor sevgili dost. 200 puanda ne var? Cesaret. Hani meşhurdur ya taklit edilemeyen tek duygu denir. İşte burası hayatın negatiften pozitife döndüğü kırılma noktası. 200'ün altı kuvvet alanı yani hayat zorlamadır burada. Bir başka deyişle hayatta kalma mücadelesi vardır ama gerçek anlamdaki bir hayatta kalma mücadelesinden bahsetmiyorum. O duyguların bilinçaltına sabitlediğin o tekrar eden düşünce ve duyguların sana hissettirdiği budur. Hayat çok zorla akar, sürekli itersin, enerjini emer. Lakin 200'ün üstü ise artık güç alanıdır. Hayat burada akışkandır. Peki sonra ne var? Hepsini tek tek söylemeyeceğim ama en önemlilerine değiniyorum. 200'den sonra 350'de kabul var. Belki de her şeyin temeli. Olanı olduğu gibi kabul etmek. Daha sonra bunları açıklayacağım. Merak etme. Daha geniş geniş konuşacağız. Sonra ne var? 500. Sevgi. Aşk değil ama. Varoluşa duyulan koşulsuz sevgi. Peki ya sonra? 600. Huzur, barış, zihnin sustuğu an. Artık bir şeylerle kavga etmediğin, gerçekten huzur bulduğun, iyi ki varım dediğin an, hiçbir şeyi, hiç kimseyi yargılamadığın bir enerji alanı. Ve daha sonra 700 ile 1000 arasında bir aydınlanma frekansı var. Peygamberler, tasavvuf büyükleri, Buda vesaire o kişilerin bulunduğu o muazzam seviye. Şimdi sana belki de en önemli soruyu soracağım. Sen gün içinde en çok hangi katta yaşıyorsun? Sürekli geçmişi düşünüp pişman mı oluyorsun? Yani burası suçluluktur ve karşılığı yalnızca 30'dur. Hatırla 200'ün altı gerçekten de insanı hiç mutlu etmiyor. Yoksa yaşadığın bir olayın ardından samimi bir şekilde bunda da bir hayır vardır, hikmetini fark ederim, öğrenirim mi diyorsun? Yani kabuldü burası hatırla ve her şeyin temeliydi. Kişisel gelişimin, dönüşümün hepsinin en temeli. Ve şimdi şu cümleyi lütfen iyi duy. Frekansın neredeyse kaderin de orada. Bölüm 3 Güç ve kuvvet arasındaki fark. Türkçe'de ikisi de aynı gibi gelse de güç ve kuvvet birbirine zıttır aslında. Kuvvet itmektir, rekabettir. Kazanmak için başkasının kaybetmesi gerekir. Hitler'in ordusu bir kuvvettir örneğin. Ya da bugün İsrail ordusu bir kuvvettir, gürültüdür, çok efor harcar ama çabuk tükenir. Kişiyi yorar ya da orada kimler varsa işte. Sürekli bir şeylerin peşinden koşmaktır yani. Zorla değiştirmeye çalışmaktır. Güç ise bir mıknatıs gibi durmaktır. Mahatma Gandhi'nin duruşu gibi. İşte bu bir güçtür. Sessizdir, efor harcamaz, tıpkı yer çekimi gibi. Yer çekimi seni yere çekmek için çaba harcamaz. Sadece oradadır ve güçlüdür. Gül, bülbülün ona şarkılar düzmesi için bir şey yapmaz. Oradadır, varlığı yeterlidir. Ateş, kelebeklerin etrafında dönmesi için bir şey yapmaz. Onun varlığı zaten yeterlidir. Yani o enerji alanından bahsediyorum farkındaysan. Zen keşişlerinin çabasız çaba dediği, tasavvuf büyüklerinin çekil aradan kalsın yaradan dediği belki de tam da buraya
işaret ediyor. Niye çekil aradan? Çünkü biz arada olduğumuz sürece o kötü ya da zayıf duygularımız var, güvensizlik var, korkular var. Ama aslında inanıyorum demeyi bırakıp güvenmeye geçtiğimizde her şeyin bizim hayrımız için olduğunu, bir süre sonra bunun hikmetini fark edeceğimizi düşündüğümüzde hayat bambaşka bir noktaya gitmiyor mu? Defalarca yaşamadın mı? Bir şey başına geldi, üzüldün, öfkelendin, isyan ettin ama bir süre geçti ve dedin ki iyi ki olmuş ya da ya iyi ki de olmamış. İşte bundan bahsediyorum aslında. Güç birleştirir, kuvvet ayırır. Güç iyileştirir, kuvvet yargılar. Şimdi bu frekans seviyeleri neden bu kadar önemli? Biraz da bunu konuşalım. Hayatın içinden bazı örneklere bakalım. Örneğin utanç frekansındayken bir işe başvurursun. CV'm mükemmel olabilir ama bedenin ben layık değilim der. Karşı taraf bunu farkında olmadan hisseder ve elenirsin. Korku frekansındayken para kazanmak istersin ama her adımı ya batarsam diye atarsın. Bu frekans fırsatı değil tehlikeyi çağırır. Cesaretteyken aynı işi yaparsın ama bu kez şöyle dersin. Hiçbir şey olmazsa öğrenirim. Hani Nelson Mandela asla kaybetmem. Ya kazanırım ya öğrenirim diyordu ya. İşte bunun gibi. İşte burada hayat yön değiştirir adeta. Kabul frekansında ise artık kavga etmezsin. Bu böyle olmuş dersin. Ve şimdi ne yapabilirim? Bunu sorarsın ve ilginçtir, hayat da seninle kavga etmeyi bırakır. Ben de kendi kitabım Peşinden Koşma üzerine çekti, tam da bunu anlattım. Bir şeyin peşinden korkuyla koşarsan kuvvet uygularsın ve hayat sana karşı kuvvet uygular. Ama güç alanına geçersen, yani iki yüzün üzerine kabulde, sevgide, cesarette durursan artık koşmazsın. Sen bir çekim alanı oluşturursun ve benim kitapta dediğim gibi başarı, mutluluk, para senin peşinden gelmeye başlar. Çünkü yüksek frekans düşük frekansı her zaman yönetir. Hani Mario Quintana diyordu ya, kelebekleri kovalamakla zaman harcamayın, bahçenizi güzelleştirin. Onlar zaten gelirler. Bölüm 4, frekansımızı nasıl yükseltiriz? Şimdi teoriyi bir kenara bırakalım ve pratiğe, yani asıl soruya gelelim. Biz bu frekansı nasıl yükselteceğiz? Başarılı, güçlü, o güç alanında yaşayan insanlar öfkelendiklerinde veya kriz anında neyi farklı yapıyorlar? Önce sana bunun neden hayati olduğunu bilimsel bir deneyle anlatayım. Rezonans Yasası kitabından da belki hatırlarsın. Amerika'da Health Myth Enstitüsü tüyler ürpertici bir deney yaptı. Deneklerden bir plasenta DNA'sı aldılar ve tüplere koydular. Sonra onlara bazı fotoğraflar gösterdiler ve duygular hissettirdiler. Sonuç adeta şok ediciydi. Denekler öfke, korku veya stres hissettiklerinde, örneğin Hitler'in bir fotoğrafına baktıklarında, bugün mesela Netanyahu'yu düşün, veya savaş görüntüleri izlediklerinde tüpteki DNA sarmalları sıkılaştı, kısaldı ve kendini kapattı. Yani kuvvet uygulandı. Biyolojin bile kendini savunmaya alıp kapatıyor. Ama aynı denekler sevgi, şükran ve takdir hissettiklerinde DNA sarmalları gevşedi, uzadı ve daha fazla etkileşime açıldı. Yani senin hissettiğin duygu sadece ruh halini değil, hücrenin içindeki genetiğini bile anlık olarak değiştiriyor, hem de o sende değil, bir deney tüpündeyken bile oluyor bu. Peki günlük hayatta nasıl uyarlayacağız bunu? Nasıl anlayacağız? Başarılı insanlar bunu nasıl yapıyor? Gel iki senaryoya bakalım. Senaryo 1. Trafikte biri önüne kırdı veya iş yerinde büyük bir kriz çıktı. Kuvvet insanı, yani 200'ün altındakiler anında tepki verir. Reaktiftirler, bağırır, kornaya basar, bana bunu nasıl yapar der. Olayla kavga eder, kişiyle kavga eder, enerjisini o olayı itmek için harcar. Sonuç hem günü mahvolur hem de DNA'sını büzer. Güç insanı, yani 200'ün üstü, o da öfkeyi hisseder tabii ki. Robot değildir ama tepki vermez, yanıt verir. Şöyle düşünür. Şu an öfkeliyim. Bu olay oldu. Tamam. Peki ne yapabilirim? İşte buna kabul diyoruz. Kabul etmek boyun eğmek demek değildir. Kabul etmek, yağmur yağıyor, buna sinirlenmem yağmuru durdurmaz, şemsiyemi almalıyım diyebilme gücüdür. Başarılı insanlar enerjilerini olana direnmek için değil, olanı yönetmek için kullanırlar. Bu aslında rezonans yasasının ta kendisidir bu arada. Sen neye direnirsen o büyür. Krizle kavga edersen krizi büyütürsün. Krizi kabul edip frekansını korursan çözüm sana akar. Zihnin sana yolları gösterir. Lütfen düşün.
Şu an içinde seni rahatsız eden bir duygu varsa ve ona bir isim de verme, nedenini de kurcalama, sadece bedeninde nerede olduğunu fark et. Direndiğin şey kalır. Lütfen unutma. Kabul ettiğin şey ise çözülür. Asansörün düğmesi her zaman şudur: kabul. Hani Buda diyordu ya, acı çekiyor olmanın tek sebebi olana direnmendir. Şimdi bir düşün lütfen. Şöyle bir aklında kalan olayları bir film şeridi gibi lütfen hatırlamaya çalış hızlıca. Ve kendine şunu sor: hakikaten direnmediğim herhangi bir şey var mı ki bana acı versin? Göreceksin ki yok. Direnmediğin sürece hiçbir şey sana uzun süreli bir acı vermez. Tahammül edemeyeceğin bir acı vermez. Sadece direndiğin şeyler bu acıyı verir, çünkü odağın orada olur ve zihnin de seni doğrulamak üzerine tasarlandığı için sürekli sana bu olayla ilgili hissettiğin duygunun doğru olduğunu kanıtlamak için yeni şeyler bulur. Ne zaman ki sen odağını değiştirip tamam da şu an ne yapabilirim, bu konuyu nasıl çözebilirim demeye başlarsın, işte o zaman gerçekten de hayatının farklı bir noktaya evrilmesini sağlayabilirsin. Ve artık sona doğru gelirken, peki Barış hocam reçete ne? Ben öfke anında yine de nasıl kabule geçeceğim dersen, cevap az önce de söylediğim gibi bir bakıma teslimiyet tekniği. Bir duygu geldiğinde, örneğin korku, endişe, öfke. 1. Ona bir isim verme. Yani ben öfkeliyim deme. 2. Onu yargılama. Yani öfkelenmemeliyim de deme. 3. Sadece bedeninde nerede olduğunu hisset. Miden mi kasılıyor? Göğsün mü daralıyor? 4. Bırak o enerji orada olsun. Ona direnme. Kapıyı aç ve misafir et. Her türlü duygunun insani olabileceğini kabul et. Sen ona direnmediğinde o duygu enerjisini tüketecek ve az önce bahsettiğim DNA deneyindeki gibi senin hücrelerini gevşetip sisteminden çıkıp gidecek. Ama biliyorum hocam söylemesi kolay ama yapması zor diyebilirsin. Zihnin susmuyor, o düşünceler bir türlü durmuyor olabilir. Çünkü zihnin de tıpkı bir kas gibi antrenman ister. Kendi haline bırakırsan entropiye, yani kaosa kayar. Eğer bu teslimiyet ve yüksek frekans kasını geliştirmek, zihnini gerçekten değiştirmek, formatlamak istersen yakında başlayacak olan 21 günde zihnini formatla challenge eğitimimi incelemeni isterim. Videonun altına linki bırakacağım. Daha önce katılan yüzlerce kişinin ne kadar memnun olduğunu, bu eğitime katıldıktan sonra ne kadar değiştiğini kendi gözlerine görebilirsin inceledikten sonra. Bu arada neler yapıyoruz o eğitimde? Her sabah 5.30'da Zoom'dan canlı olarak bağlanıyoruz. Online olarak buluşuyoruz ve her gün başarılı, mutlu insanlar hayata nasıl bakıyor, yaşadıkları olayları nasıl yorumluyor, zihinleri nasıl çalışıyor ve biz kendi zihnimizi onlarınkiyle nasıl uyumlarız? İşte bunları konuşuyoruz. Kimi zaman bazı teknikler uyguluyoruz, kimi zaman bazı meditatif hallere giriyoruz ama 21 günün sonunda kesinlikle önemli bir değişime adım atıyoruz. Söylediğim gibi eğer incelemek istersen linki açıklamalar kısmında bulabilirsin. Sevgili dost, bu kitap bize şunu öğretti: dünyayı değiştirmek istiyorsan eline silah alıp kuvvet uygulamana gerek yok. Sen kendi frekansını yükselttiğinde sadece kendini değil başkalarını da yukarıya çekebilirsin. Senin mutlu olman, senin huzurlu olman bencillik değil, dünyaya hizmet haline gelir adeta. Çünkü başkalarına da faydan dokunur. Ama tabii biz burada frekansları konuşurken ne yazık ki dünyanın farklı yerlerinde frekansın en dibini, zulmü, acıyı yaşayan kardeşlerimizi de unutmamalıyız diye düşünüyorum. Çoğu zaman olduğu gibi bunu hatırlatacağım. Vicdani bir sorumluluk olarak görüyorum. Filistin'de, Gazze'de, Doğu Türkistan'da, Sudan'da yaşananlar ama özellikle de Filistin'de yaşananlar tarihin gördüğü belki de en kaba kuvvettir. İsrail'in orada uyguladıkları gerçekten de kabullenilmeyecek kadar kötü ve bugün konuştuklarımızın en böyle dip noktasıdır ya da başka bir bakıma zirve noktasıdır. Lakin şöyle de bir durum var: kuvvet ne kadar büyük görünürse görünsün, hakikatin gücü karşısında eninde sonunda yok olmaya da mahkumdur. Bizler duruşumuzla, boykotumuzla ve dualarımızla, belki bütçemiz nispetinde yardımlarımızla oradaki insanları unutmamalıyız diye düşünüyorum. Bize yakışan budur diye düşünüyorum. Ve bana çok fazla mesaj geliyor bu çağrıları yaptığımda. Bu çağrıları hükümete yap, bu çağrıları şuraya söyle, bunu şöyle yap diye. Burada bugün bu kitabı konuşmuşken bu konuya da değinmiş olayım. Bak, sizlerin bana söyledikleriniz işin işte o kuvvet tarafına, bir şeylerle savaşma, direnme konusuna giriyor. O frekanstasınız.
Kendinize bunu yapmayın. Gerçekten başarılı ve mutlu insanlar başkalarıyla kavga etmek yerine ben ne yapabilirim der ve bu sebeple de hayatı daha mutlu, daha başarılı ve çok daha yüksek frekanslarda geçer. Eğer bu video senin için bir farkındalık oluşturduysa belki henüz abone değilsen abone olmak isteyebilirsin. Henüz beğenmediysen beğenebilirsin. Belki başkalarıyla da paylaşarak bu iyiliğin daha fazla insana ulaşmasına vesile olabilirsin. Yapmak istemezsen de bu senin tercihindir. Buna da saygı duyarım. Yakında sadece kitap özetleri değil, farklı konularla da bir araya geliyor olacağız. Zihin, bilinçaltı, başarı, mutluluk, tüm bunları bol bol konuşmak istiyorum. Çekim yasası, rezonans yasası hepsinin yanlış anlaşıldığı noktalar olduğuna inandığım için bunlara da değinmeyi, yani haftada en az 2 video ile bir araya gelmeyi istiyorum ve bunu bir an önce başlatmak için de ajandamı düzenlemeye çalışıyorum. Umuyorum ki en yakın zamanda bu şekilde de görüşüyor olacağız. Kendine çok iyi bak. Sevgiler, selamlar.